Selam canlarım, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ses gelmiyor Melek Hanım, ses gelmiyor. Vallahi de billahi de ben burada yüklüyorum. Bu YouTube'da bir şey var herhalde, bilmiyorum artık nasıl bir şeyse. Zaten buradaki enerjilerden benim sesim kısılıyor. Çünkü burada milyonlarca enerji var. Ben de şifacı olduğum için çekiyorum. Üzüntüyü, sıkıntıyı hepsini çekiyorum. Buradaki negatif enerjileri, yani sizin bütün benim kanalımdaki kişilerin bütün böyle şifalanması gereken bütün her şeyini ben burada hissettiğim için, onun için sıkıntı yaşıyorum. Sesim kısılıyor arkadaşlar. Duymuyoruz. Ne olursunuz kulaklık takın. Yapacak bir şey yok artık. Bak şimdi kulaklığı da çıkarttım. Bağıra bağıra konuşuyorum, artık bilemeyeceğim. Şimdi özlediniz mi beni? Ben sizi çok özledim. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi canlarım, burada şöyle bir açılım yapmaya niyet ettim. Aslında Instagram'da yayınlamıştım. Tamam mı? Beni neler bekliyor? Benim kaderimde neler olacak? Kaderi zaten kimse bilemez de biz şimdi öngörüde bulunacağız aslında. İşin aslı o. Aynı zamanda da aşk hayatımla ilgili neler olacak? Ben bunların üçüne bir konsantre olup size anlatacağım. Anlatabildim mi acaba? Anlatabilmişimdir. Ve ne zamandır video çekmiyorsunuz Melek Hanım, çekmiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şunu öncelikle size söyleyeyim. Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Orada daha çok aktifim. Aynı zamanda da çok yoğunum. İnan ki çok yoğunum. Yetişemiyorum. Aslında benden 2 tane olsaydı çok güzel olurdu ama maalesef ki yok. Ben tekim. Onun için koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Allah sağlık versin, hepsini yaparız. Sıkıntı yok. Bu arada da bir kısacık bir konuşma yapmak istiyorum. Bakın. Şimdi çoğu bana soruyor, Melek Hanım, İşte benim ilişkim tam olacak derken sıkıntı yaşıyorum, işte olmuyor, ben hayatımda neden bu durumları yaşadım, niçin yaşıyorum diye kendi kendilerine böyle bir düşünün ki bir girdabın içindeler, etrafındalar. Bir türlü çıkamıyorlar, tamam mı? Dönüyorlar aynı noktaya geliyorlar. Peki bu dönüyorsun da bu noktadan niye çıkamıyorsun biliyor musun? Çünkü burada ya senin karmaların var, onları yaşıyorsun, veya buradan öğrenmen gereken bir durum var. Şimdi öğrenmen gereken durumun farkındaysan diyor, buradan çıkışı bulursun zaten. Buradan çıkışı sana sunarlar. Evren bunu sana sunar. Ama sen illa ısrarla bu halkanın etrafında kalmak istiyorsan diyor, o zaman sana diyor evren tokat atar diyor. Sen neyi beslersen, nasıl içimizdeki iyi duyguları, iyi hisleri beslersek onları etrafımıza yansıtı ederiz. Ama içimizde kötülük beslersek kötülüğü karşı tarafa veya insanlara yansıtır. Onun için her zaman ne diyorum? Kimse için art niyetli düşünmeyin, kimseyi yargılamayın, gıybet yapmayın, dedikodu yapmayın. Aslında kendinizi soyutlayın. Bakın, kendinizi soyutlamak hiçbir şey yapmamak değil. Ama inanın ki artık öyle bir dünya içerisindeyiz ki insanların insanlara iyi gelmemesi. Çünkü insanların nasıl bir enerjide, nasıl bir negatif bağlantı kurduğunu çoğu kişiniz bilmiyorsunuz ve size nasıl bir enerji yolladı. Mesela sizin pozitif bir enerjiniz varsa o enerjiyi sömürebiliyor. O güzel enerjinizi alabiliyor veya sizi yükseltmek yerine aşağı çekebiliyor. Zaten bizim toplumumuzda da bu böyledir. Birisi sivrilmeye başladı mı üstüne basar, kendi sivrilmeye çalışır. Bu böyledir, yani bu her iş ortamında, her yerde bu böyledir. Ne kadar yanlış bir şey. Ben Almanya'da böyle bir şey görmedim yani. Daha çok desteklerler, ileriye götürmende sana yardımcı olurlar. Bu bizim Türklere has özel bir şey aslında. Onu da buradan belirteyim. Ama size diyorum ki bakın, negatif düşünmekten vazgeçin. Ben size polyanacılık oynayın demiyorum. Ama biraz da pozitif düşünün ve yanlışla doğruyu ayırt ederek ilerleyin diyor. Yani bir ilişki içerisindeysen bunun içerisine mantığını da koy, sevgini, aşkını da koy. Ama sana mantıksız gelen ilişkiler içerisinde kalmanın bir manası yok. O ilişki seni üzüyorsa, yıpratıyorsa, sana artık bir faydası yoksa çüz deyip gitmeyi öğren. Ki sana bir şey nasip edilmiyorsa daha iyisi vardır. Bunu gör. Daha güzeli sunulacaktır.
Olmuyorsa olmuyor diyerek arkanı dönmen gerekiyor. Bırak senin için çabalasınlar. Seni çok isteyen senin için her şeyi yapar. Seven insan zaten her şeyi yapar ya. Her şeyi yapar, göze alır. Hiçbir şeyden de korkmaz, hiçbir şeyden de çekinmez. Öncelikle bunları belirttikten sonra ve bakalım şimdi. Ben size anlatacağım. Neler olacakmış, neler bitecekmiş. Hepiniz çok merak ettiğinizi biliyorum ve özellikle de Oğlak Burcu biliyorsunuz dolunayından sonra bakalım neler olacak, neler bitecek bu Temmuz ayında diyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Kime ne zaman açarsa, ne zaman ihtiyacı olursa izlemesi adına öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi burada bana deniliyor ki seçtiğim kartta nereyi seçeceğinizi bilmediğiniz bir sürece gireceksiniz aslında. Bunun farkında değilsiniz. Bu 3 aylık bir süreç içerisinde olacak. Ortada kalacaksınız diyor. Yani bu ortada kalma süreci kararsızlık diyor. Bu sizi yorabilir ve mutsuz edebilir diyor. Nereyi seçeceğim? Nereye gideceğim? Nerede yaşamam gerekir? Veya kiminle ilgili plan kurmam gerekir? Bununla ilgili bir kafa karışıklığı olacak diyor. Buradan çıkmak istiyorsanız aslında kendinize sormanız gerekiyor. Kimseden yardım beklemeyin diyor. Kendinize sorarsanız doğru yolu bulabileceksiniz diyor. Şimdi size diyor ki 4 saat, 4 gün, 4 saat, 4 gün, 4 ay, 4 haftadır diyor düşündüğünüz bazı konular var diyor. Şimdi bu konuları konuşuyorsunuz, düşünüyorsunuz fakat ilerlemiyorsunuz. Bakın düşünmek ayrı, eyleme geçmek ayrı diyor. Şimdi eyleme geçme zamanınız da diyor sizin diyor biraz uzun bir süreç olabilir. Çünkü diyor düşünmekten diyor doğruyu yanlışı ayırt edemiyorsunuz diyor. Bu doğru yanlışı ayırt etmek de nasıl olur biliyor musunuz diyor. Sizin birilerine gidip sormanıza gerek yok. Kendi içinize sorduğunuz zaman kendi diyor size diyor iç sesiniz size yardımcı olacak. Sizi doğru yola yönlendirecek diyor. Peki aldık kabul ettik. Ve burada bana deniliyor ki bakın ilişkilerle alakalı diyor zaten diyor herkes artık diyor birilerin yüzünü maskesini düşürmüş diyor. Gerçeği görmüş diyor. Bu gerçeği gören kişiler diyor artık diyor gerçek bir ilişki istiyor. Gerçek bir aşk istiyor hayatında diyor. Yani beni gerçekten benim gibi olan kişiler sevsin diyorlar. Yani ben şeffaf bir insanım. Ben iyi kalpli bir insanım. Ben dürüst bir insanım ve bana gelecek insanı da böyle tercih ediyorum diye diyor olumlama yapabilirsiniz diyor. Ve yeni tanışmalar söylüyor zaten. Bakın özellikle de ben size şunu söyleyeyim. Bu 14 gün içerisinde diyor hayatınızda kimse yoksa kendinizi kabuğunuza çektiyseniz diyor 14 gün içerisinde diyor tanışmalar diyor kadersel tanışmalar diyor bakın bu kişi diyor siz diyor daha önce de tanıyabilirsiniz diyor ama bu kişi diyor artık diyor olgunlaşarak sizin hayatınıza dahil olabilir diyor ve burada siz karar vereceksiniz bakacaksınız gözlemleyeceksiniz acaba bu kişi oldu mu olmadı mı hayatıma dahil edebilir miyim edemez miyim diye diyor kararlar verilecek diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun öncelikle. Hadi bakalım ne oluyormuş. Şimdi sana diyor ki çok zorluklar atlattın bebeğim. Çok zorluklar atlattın. Özellikle de bu 3 ay çok zorlu bir süreç içerisinde geçti senin için diyor. Dengeni kurmak istiyorsun artık diyor. Mecbursun. Dengeni yakalamak zorundasın diyor sana. Ve aynı zamanda da diyor ki ne öğrendin burada? Şimdi sen burada ne öğrendin diyor. Sen diyor ne öğrendiğine bakacaksın diyor ve öğrendiklerin diyor artık senin diyor yolunu aydınlatacak diyor. Bununla ilgili diyor çok şeyler yapabilirsin. Kendini geliştirebilirsin. Aynı zamanda da diyor bu senin işine, gücüne, kendi hayatına çok büyük faydası olacak. Yani hayırsız dediğin şeyin diyor senin diyor hayatını diyor farklı anlamda güzelleştirdiğini göreceksin diyor sana. Farklı anlamda güzelleştirdiğini ve eğittiğini göreceksin diyor. Rüyalarınıza çok dikkat edin diyor bana burada. Bakın 4 gündür dörtlü vadeler içerisinde göreceğiniz rüyalar size rehber rüyalar olacak diyor. Şimdi her şeyi geniş açıdan bakacağınız bir süreçtesiniz diyor. Her şeyi diyor öyle bir kartal bakışı gibi bakacaksınız ve bunlara öyle çok odaklanacaksınız ki diyor. Şimdi bazılarınız diyor yurt dışına gitme gibi bir isteğiniz olabilir diyor. Veya diyor bir
deniz aşırı yola gidebilirsiniz diyor. Tatile gidebilirsiniz diyor. Bu 3 kişi gidebilirsiniz diyor veya diyor gittiğiniz yerde diyor orada yeni tanışmalar olabilir diyor. Ve çok iyi gelecek size deniliyor burada bana. Şimdi özellikle de bakın 11. aydan beri uğraştığınız, sorunlar yaşadığınız biri var burada deniliyor. Bu diyor olay diyor tartışmalı geçmiş diyor size ve siz çok üzülmüşsünüz, çok hayal kırıklığına uğramışsınız. Ama gene de duygusallığınızdan, kendi sevginizden, vermekten vazgeçmiyorsunuz diyor. Enerjinizi kesmenizi tavsiye ediliyor burada size. Enerjinizi keserseniz diyor o kişinin de size karşı yaptığı hataları görmenizi sağlar diyor. Ama siz enerjinizi sürekli o tarafa yollarsanız empati gücüyle diyor insanlar biliyorsunuz değil mi birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve size onun için diyorum siz burada resmen enerjinizi kestiğiniz an diyor kişi sizinle empati kuramayacak. O zaman ne olacak diyor? Yaptığı hataları anlayacak diyor. Ve hayatına giren kişilerden de ders alarak diyor sizin kıymetinizi öğrenecek diyor. Şimdi bakın burada bana denilen şöyle bir durum var. Şimdi seçenekleriniz çok, planlarınız çok. Öncelikle bunları teker teker yapmalısın diyor sana. Sen bunları sıraya koymazsan diyor evren senin için diyor bunları sıraya koyar ama senin istediğin gibi olmayacak diyor. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Bakın şimdi burada esas diyor ilişkilerin, gerçek ilişkilerin diyor tamamlanması 10. aylar, 9. ayın sonları diyor. Şimdi gerçek hayatınıza girecek kişiler de diyor tamamen diyor eğer ilişkiniz yoksa diyor 10. aylarda diyor güzel ilişkilere başlayabilirsiniz diyor size. Ama sizin hayatınızda diyor bir kurnaz bir kişi var deniliyor burada. Gidiyor, geliyor, dengesiz bir yapıya sahip, ne istediğini bilmiyor, ne geçmişini bırakıyor, ne sizi tutup ileriye götürüyor diyor ve sürekli siz ortada kalmışsınız diyor. Artık bu döngü değişecek diyor size. Şimdi yaptığı kurnazlıklar kendi ayağına dolanacağı bir süreçte olacak deniliyor burada bana. İstediğiniz tek şey sakinlik, dinginlik ve işinizle uğraşmak deniliyor. Ve siz işinizle uğraşacaksınız zaten. Çok da işinizde güzel ilerleyeceksiniz. Çoğunuz da böyle işinize, kendi kariyerinize, kendi okulunuza veya yapmak istediklerinize, planlarınıza odaklandığınız bir süreçte olacaksınız deniliyor burada bana. Şimdi özellikle de bana denilen şöyle bir durum var. Siz diyor işle alakalı diyor birileriyle tanışabilirsiniz. Bu kişiyle aranızda kültür farkı da olabilir. Yani ikiniz ayrı mezheplerden olabilirsiniz veya diyor ikiniz de diyor farklı dine mensup olabilirsiniz diyor ama burada bana denilen şu var diyor birbirinizi tamamlayan kişiler olacaksınız diyor. Eğer diyor işleriniz iyi gitmiyorsa, iş yerinizde sorunlar varsa, iş yeri sahipleriyseniz diyor bununla alakalı diyor ortaklıklara girmemeniz gerekiyor diyor. İşinizle alakalı diyor olan sorunları diyor 3 ile 6 hafta arasında çözeceksiniz diyor. Şimdi yükselmek istiyorsunuzdur ama aranızda bu işi engel olan bazı kişiler vardır diyor. O kişileri diyor alt etmek için diyor siz diyor kendi hedefinize odaklanmanız gerekiyor diyor. Aldım kabul ettiğim şifa olsun. Peki bakalım aşkla ilgili ne deniyor? Şimdi kalabalık bir yere gideceksiniz diyor size. Bu ayın sonuna doğru diyor. Şu anda yalnızsınız ve kimseyi de hayatınıza istemediğiniz bir süreçtesiniz diyor. Çünkü geçmişte çok sevmişsiniz, çok yorulmuşsunuz. Artık diyorsunuz ki ben biraz yalnız kalıp arkadaşlarımla, kendimle baş başa kalıp bir zamana bırakacağım. Her şeyi zamana bırakacağım dediğiniz bir süreçtesiniz. Çok uykusuz geceler yaşanmış deniliyor burada. Fakat burada bana diyor ki kadersel tanışmalar olacak diyor. Kadersel birileri hayatınıza girecek diyor ve hiç ummadığınız anda bu tanışmalar olacak diyor. Çünkü kendinizi artık özgürleştirdiniz diyor. Geçmişteki yaşadıklarınızdan dolayı diyor sağlam olmayan her şeyi hayatınızda bırakmaya niyet etmişsiniz deniliyor burada bana. Ve bakın siz diyor ailenizle sınanmışsınız, ilişkinizle sınanmışsınız, işinizle sınanmışsınız
Artık diyor mutlu olma zamanınız. Bu sınandığınız durumlardan da diyor size ders çıkarılmış diyor. Ne istediğinize daha karar veremeseniz de diyor ama diyor bunlardan artık ders çıkardığınız bir süreçte olmuşsunuz diyor. Şimdi bitmiş bir ilişki var burada. Bu kişiyle 4 sene 5 senedir tanıyor olabilirsiniz diyor. Belki bu kişiyi de diyor evliydi diyor, siz de evli olabilirsiniz diyor ama diyor bu kişi diyor özellikle bakın su grupları ve toprak gruplarındansa deniliyor bana burada. Şimdi bu kişi diyor size gelecek diyor. Kupa şövalyesi. Kupa şövalyesi benim için bir şey ifade etmiyor. Yani nedir? Çoko Prens'in bir üst boyutu. Anlatabildim mi? Yani bunun sana gelmesi diyor eğer seninle ciddi bir ilişki için gelmeyecekse diyor, tamam mı? Bu ilişkiden, bu kişiden hiçbir şey olmaz diyor. Gene biter, gene sorun yaşarsın, gene sıkıntı yaşarsın. Öncelikle buna dikkat etmen gerekiyor diyor sana. Ve aynı zamanda da diyor ki sen çok güzel bir sürece gireceksin diyor. Bak kız, o içindeki kız çocuğu var ya, senin onu tanımaları lazım, onu keşfetmeleri lazım, onu ortaya çıkarmaları lazım deniliyor bana. Şimdi onu tanıyacak, onu keşfedecek su gruplarından biriyle tanışabilirsin diyor. Balık, yengeç, akrep diyor. Ve bu kişi diyor seni çok büyüleyecek diyor. Çok etkileyecek diyor ve çok güzel bir ilişkiye adım atacaksın diyor. Aynı zamanda. Şimdi sen yaşlanabileceğin birini istiyorsun diyor. Tamam mı? Ve diyor artık öyle bir savaşın içinden çıkacaksın ki diyor önce diyeceğin şey ben. Ben nasıl mutluyum? Nasıl yaşamam gerekiyor? Ben mutlu olursam herkes mutlu olur diyeceğin bir süreçte olacaksın deniliyor sana. Ve bak burada diyor senin hayatına girecek, seninle aşk yaşayacak kişi imparator olacak diyor. Yani güçlü bir yapıya sahip, benim dediğim olacak diyen bir kişi diyor. Gerçi diyor bu kişi seni seviyor, bu kişi seni diyor geçmişten tanıdığın bir kişi de olabilir veya bu kişiyle aynı ortamda bulunmuş da olabilirsin ve sen bu kişinin farkındasın. O kişi de senin farkında diyor. Bitmiş bir ilişkinde olabilir deniliyor burada bana. Ama diyor çok sıkıntı yaşamışsın. Bu kişi diyor tamamen bir narsistlik, bencillik yaparak diyor gitmiş ama diyor bu kişi olgunlaşarak sana geri dönecek diyor. Bakın buradaki Kupa Prensinden imparatorluğa mertebesi yükselmiş. Anlatabildim mi? Ve sana gelecek şekli de aşkla, sevgiyle gelecek diyor. Şu anda bak iki kişi de diyor 28-29 aynı zamanda ruh eşliliğini anlatır. Arkası dönük diyor bu kişiye, dargınsın diyor. Ama bu kişi seni seviyor mu? Seviyor. Ve bu aşkına sahip çıkarak gelecek deniliyor. Aldım, kabul ettim. Peki seni çok merak ediyor. O kadar merak ediyor ki seni diyor. Sen çok öfkelisin diyor. Neden bunca zaman beni beklettin? Niye bana yazmadın diye öfkeli olduğunu görüyorum diyor. Ama bırak diyor. Bu merakı diyor onu sana getirecek diyor. Öncelikle onu sana söylüyor. Ve burada bana deniliyor ki bakın. Şimdi eğer ki ateş elementi biri varsa kalbinizde Koç, Aslan, Yay. Tamam mı? Bununla bir kere ruh eşliliği var diyor. Eğer böyle birini tanımıyorsanız da tanışacaksınız diyor. Hayatınıza diyor bu kişi o kadar güzel renk katacak ki diyor. Bütün kapılar önünüze açılacak diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Peki, bakalım şimdi size neler diyor. Evrenin size mesajları nelermiş. Diyor ki artık diyor bak geçmişte sıkıntı yaşadıysan, ortadaysan ilerle diyor. Senin olan sana gelecek bebeğim. Ve kendini mutsuz hissettiğin anda diyor evden çık git. Yani ortamda bulunmak istemiyorsan çık git oradan diyor sana. Ve diyor yeni aşka hazırlan diyor. Yeni aşklara yelken açacaksın bu yaz diyor. Artık diyor direnmenin bir manası yok. 12 sayısı senin için önemli olsun diyor. Herkesin gerçek yüzünü ve maskesini düşürdün gördün diyor sana. Ve sen iyi niyetli, temiz kalpli olduğun için artık sıçrama yaşayacaksın diyor sana. Üzülmenin, sıkılmanın bir manası yok diyor. Her şey yavaş ilerliyor senin kaderinde ama güzel ilerliyor diyor. Gerçek aşk, gerçek sevgi, gerçek olan her şey sana dahil olacak diyor. Bunlar evrenden diyor sana doğru gelecek diyor. Sen yeter ki organize et yaşantını diyor. Ne istediğini bil. Sen diyor aşkına güveniyorsan o zaman sırtını daya ve o ilişkide diyor o kişiye sahip çıkarak ilerle. Eğer aşkına güvenmiyorsan da diyor kendi hayatına odaklan diyor. Ve bak
Özgür bıraktığın her şey sana geri dönecek deniliyor burada bana. Ve neden yaşadım, ne için yaşadım, bu neden başıma geldi sormaları bırak bir kenarıya. Yaşadım, öğrendim ve bitti diyeceksin diyor. Yaşadım, öğrendim, aldım, kabul ettim ve şifalandırıyorum diyeceksin diyor. Yanlış yapmayın. Bakın her kurduğunuz cümle size ne diyorum ben? Konuştuklarınıza dikkat edin. Mühür gibi defterinize işliyor diyor. Dönüyor, dolanıyor, o söylediğini yaşıyorsun diyor sana. Onun için ağzınızdan çıkan kelimelere, sözlere, insanlara, yansı ettiklerinize ve suçladıklarınıza çok çok dikkat edin diyor. Aynısını yaşarsınız diyor. Aldım, kabul ettim. Şifa olsun canlarım, şifa olsun. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tschüss.